Anadolu'nun kadim halkı, Luviler. Avrupalı araştırmacılar 19. yüzyılın sonlarında Yunanistan ve Anadolu'da o güne kadar bilinenden 1000 yıl daha eski olan yerleşimler tespit ettiler. Bu tespitler Anadolu'nun orta kesimlerinde kurulmuş Hitit uygarlığı ve Yunanistan anakarasında yer alan Miken uygarlığı arasında kalan bölgede farklı lehçeleri içeren ortak bir dili konuşan sayısız küçük krallıklar ve prensliklerden oluşan siyasi kültürel bir birliği göstermektedir. Bu bölge Anadolu'nun batısını ve güneyini içermektedir. Tahmin olarak M.Ö. 2000 ila 1400 yıllar arasında varlığını sürdüren Luviler, Anadolu'nun bilinen en eski halklarıdır. Bu dönemdeki hakim dil Luvi dili ve uygarlık Luvi uygarlığı olarak tanımlanmıştır. Anadolu halklarına en önemli katkılarından biri hieroglif yazısıdır. O dönemde çivi yazısını Asurlulardan öğrenen Hititler, Luvi medeniyetinden de hieroglif yazıyı öğrenmiştir. Luvi hieroglif yazıları kullanılarak yapılan Hitit metinleri yapılan kazı çalışmalarında bulunmuştur. Antik Dünya Tarih Atlası'nda Anadolu'nun büyük bölümünde Luvice konuşan halkların ikamet ettikleri gösterilmiştir. Luvilerin ikamet ettikleri alan Miken uygarlığının merkezi bölgesinden 3 kat ve Hititlerinkinden de yaklaşık 5 kat daha büyüktü. Günümüz Çanakkale'sinde yer alan Troya'daki en erken yerleşim katmanı M.Ö. 3000 yılına dayanmaktadır. Troya kazılarında buluntulardan biri olan Tunç mühür 1995 yılında Troya katmanında bulunmuştur. Bu Tunç mührün üzerinde Luvi dilinde hieroglif yazılar mevcuttur ve bu buluntu Troya'daki en eski yazılı belgedir. Modern Batı kültürünün temellerini oluşturan İlyada destanında konu edilen Troya Savaşı'nda Akalar ve Troyalılar Batı ve Doğu arasındaki ilk savaşı gerçekleştirmişlerdir. Bu savaşta Anadolu'da yaşayan diğer uygarlıklar Hititler ve özellikle Luviler Troyalıların yanında yer almış ve askeri yardım yapmış oldukları kazılarda bulunan metinlerde tespit edilmiştir. Aynı dilin kullanılması, yapılan askeri dayanışmalar, Troya kentindeki mimarinin diğer Anadolu kentleriyle benzerliği, ölü yakma törenlerinin Anadolu kültürünün bir özelliği olması gibi benzerliklerden dolayı Troyalıların Anadolu uygarlığına mensup bir halk olduğu düşünülmektedir. Luvi dillerini konuşan halkların yaşadığı bu bölgeye Luviye deniyordu. Luviye denen bölgede 340 farklı yerleşim yerinin düzensiz oluşu dikkati çekmektedir. Düzensiz yerleşimin nedeni bölgenin topografik yapısı, doğal kaynaklara yakınlığına göre belirlenmiş ve bu düzensiz ve birbirinden uzak yapı M.Ö. 1400'lü yıllarda tarih sayfasından çekilmesine neden olmuştur. Luvi dili M.Ö. 600'lere kadar bölgede kullanılmaya devam etmiştir. Yunanistan'dan Anadolu'ya yapılan göçlerin ardından Yunanlı yerleşimciler zamanla ve sonrasında İyon şehir devletlerini kurmuşlardır. Bu zengin ve tanınmış Anadolu şehirlerindeki bilgi ve birikimi bir miras olarak doğrudan devralmışlardır. Bu miras da dünyadaki ilk doğa bilimcileri, filozofları, tarihçileri, matematikçileri, tıpçıları ve şairleri Batı Anadolu'da ortaya çıkması tesadüf değildir. Arkeolojik kentlerdeki kazılarda M.Ö. 8. yüzyıla kadar yani Helen döneminin başlangıcı olarak düşünülen döneme kadar kesimler araştırılmıştır. Bu katmanların altında bulunan Luvi dönemine ait kazı çalışmaları Helenistik dönem buluntularının kaldırılmasındaki zorluktan dolayı önceki dönemler genellikle araştırılmadan bırakılmıştır. Bu nedenle Luvi uygarlığı hakkında sınırlı sayıda belge elde edilmiştir. Antik Anadolu'nun gizemli halkı, Frikler. Anadolu tarihindeki en farklı uygarlıklardan biri olan ve Balkan kökenli bir topluluk olduğuna inanılan Friklerin tarih sahnesine çıkmaları M.Ö. 750 yılına denk gelmektedir. Ancak Frikler yıllar sonra geniş bir alanda egemenlik kuracakları Anadolu'ya M.Ö. 1200'lü yıllarda gelmişlerdir. Frikler o tarihe dek boylar halinde bir yaşam sürdürmüşlerdir. Günümüzde Eskişehir, Afyon ve Kütahya'nın bulunduğu topraklarda yaşayan Frikler, aynı topraklarda yaşayan Yunan halkı üzerinde de büyük etki sahibi olmuşlardır. Bu etkileşim sonucunda Frik kültürü Roma ve Yunan kültürünün içine de kendi etkisini de katmıştır. Tarihi kaynaklarda Frikyalılar olarak adlandırılan bu uygarlık Sakarya Nehri boylarına M.Ö. 1000-1100 yıllarına ulaşmışlardır. Frikyalılar Kral Midas döneminde bütün Orta ve Güneydoğu Anadolu'ya egemen güçlü bir krallık oluşturmuşlardır. Friklerin güçlü bir krallık kurmuş oldukları dönem M.Ö. 725 ile 695 yıllar arasına denk gelmektedir. Bazı kaynaklara göre Trakya, bazılarına göre ise Hint-Avrupa kökenli bir kavimden gelen Frikler Anadolu'da var oldukları sürece Keltleri de etkisi altına almıştır. Anadolu'daki dağınık boylar ve düzensiz siyasi yapı nedeniyle ancak M.Ö. 750 yılında siyasi bir birlik oluşturabilmişlerdir. Friklerin ilk kralları ise Gordius'tur ve bu yüzden başkentlerine Gordion adı verilmiştir. Friklerin en çok bilinen ve meşhur kralı ise Midas'tır. Ancak yapılan bazı araştırmalara göre Frikyalıların bütün krallarına Midas adı verdikleri de bilinmektedir. Friklerin başkenti Gordion'da görülen taş, kerpiç ve ağaçla inşa edilmiş yapılara Megaron denirdi. Frikler Hititler gibi çok tanrılı bir din inancına sahiptiler.
ettiler. Kibele, Attis ve Sabazios Friklerin önemli tanrılarından bazılarıdır. Bronz Çağ'ın çöküşü. Güneybatı Asya'da ve Doğu Akdeniz'de Demir Çağı başlarında yaşanan hızlı, yıkıcı ve kültürel dağılmalara yol açan bir dizi toplumsal çöküştür. Bu çöküşün nedenlerinden biri olarak Friklerin Anadolu'ya yerleşmeleri gösterilir. Friklerin müzik alanında da ileri oldukları ve birçok müzik aleti geliştirdikleri de bilinmektedir. Flüt, simbal gibi müzik aletlerini de keşfetmişlerdir. Kazılarda bronz tabaklar, kazanlar, altın, gümüş ve bronz yaylı çengelli iğneler, değerli madenlerden giysi kemerleri, tokalar ve zengin bezemeli dokuma ürünleri, ahşaptan ve seramikten hayvan heykelcikleri ve geometrik desenlerle süslü ev eşyaları bulunmuştur. Özellikle çengelli iğne yapımında kullandıkları teknolojinin o döneme göre çok ileri olduğu anlaşılmıştır. Aynı zamanda Frikler dokumacılıkta da çok ustaydılar. Günümüzde Anadolu kilimlerinde ve diğer Türk devletlerinde bulunan binlerce yıllık motiflerin Frik motiflerinde de var olmasının nedeni halen çözülememiştir. Frikler ziraatçı bir kavimdi. Bu itibarla inandıkları ilahlara ait putlar daha çok ziraat ve bereketle ilgiliydi. En büyük tanrıları olan Kibele toprak ve bereket tanrıçasıydı. Onun şerefine mabetler ve ayinler yapılırdı. Frikyalılar çanak, çömlek ve dokumacılık sahalarında da çok ilerlemişlerdi. Milattan önce hüküm sürmüş diğer Asya ülkelerinde de görüldüğü üzere Friklerde de kayaların içine oyulmuş kral mezarları mevcuttu. Çok büyük olan bu mezarların içine kralın ölüsüyle birlikte onun hayatta en çok sevdiği eşyaları da beraber gömülmekteydi. Tümülüs denen mezarları da bu şekildeydi. Günümüzde tümülüslerin sayısı 100 civarındadır. Friklerden önce bu tümülüsler Anadolu'da hiç görülmemiştir. Büyük olasılıkla Frikler Anadolu'daki ölü gömme geleneklerini Frikya'ya yerleşince de devam ettirmişlerdir. Frik uygarlığının çöküşü. Kral Midas'tan sonra Frikya krallığının başına 5 kral daha geçmiştir. 7. kral Adreste'nin bilgisiz ve idaresizliği yüzünden devlet büyük ölçüde zayıflamıştır. M.Ö. 700 yıllarına doğru Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu'ya giren Kimmerlerin önce bölgedeki Urartuları güçsüzleştirip sonra Kızılırmak'a kadar gelmeleriyle barış dönemi bozulmuştur. Frik-Kimmer savaşı sonucunda Frikya tamamen tahrip olmuştur. M.Ö. 676 yılında Kral Midas yaşanan bu hezimet üzerine yaşamına son vermiştir. Batıya kaçan Frikler küçük beylikler halinde bir süre daha varlıklarını sürdürseler de Lidyalıların egemenliğine boyun eğmek zorunda kalmışlardır.